Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf kabaran yumuşacık pankek tarifimle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak 2 adet yumurtayı çırpma kabına alıyorum. Kullandığım yumurtalarım biraz büyüktü. 3 yemek kaşığı toz şeker, şeker miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1 çimdik tuz atıyorum. Çırpma teli ile 3-4 dakika kadar güzelce karıştırıyorum. Yaklaşık 2-3 dakika kadar çırptım. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. 1 bardak süt ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik bardak ölçüsüdür. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 1 bardak kadar un ekliyorum. Unu eledikten sonra kullanıyorum. 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Homojen bir hale gelinceye kadar karıştırıyorum. Ben bu tarif için toplamda 1,5 bardaktan biraz daha fazla un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. İlerleyen dakikalarda kıvamını yakından göstermeye çalışacağım. İyice çırpıp karıştırmaya devam edin. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Pankek harcını iyice karıştırdım. Kıvamını yakından göstermeye çalıştım. Pankek tavasını iyice ısıttım. Kısık ateşte ısıtıyorum. Yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar harçtan döküyorum. Eğer normal tava kullanacaksanız 1 yemek kaşığı kadar kullanmanız yeterli olacaktır. Eğer büyük yapmak istiyorsanız da ona göre ayarlayabilirsiniz. Pankeki ben ocağın en büyük gözünde kısık ateşte pişiriyorum. Ara ara çok az yükseltiyorum. Güzel bir şekilde kabarması için daha sonra tekrardan kısıyorum. Bu şekilde göz göz olduktan sonra bir çatal yardımı ile veya spatula yardımı ile çevirebilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bu arada çatal kullanırken çatalı tavaya kesinlikle değdirmeden yapıyorum. Dediğim gibi dilerseniz bir spatula da kullanabilirsiniz. Çok güzel bir şekilde kabardılar. Yumuşacık pamuk gibi oluyorlar. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz.
Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi, çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Pankeklerim kabarıp göz göz olduktan sonra dikkatli bir şekilde çeviriyorum. İlerleyen dakikalarda dokusunu da yakından göstermeye çalışacağım. Sizler pankekin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.